Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Nisan 2026 Salı. Hepinize güzel bir Salı günü diliyorum. Bugün yine hareketli bir gün olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a verdiği süre bugün akşam 8'de doluyor. Dün bazı piyasaya olumlu haberler düştü. Hani savaşın ateşkesle biteceği konusunda. Fakat İran onu kabul etmedi. Yani 45 günlük bir ateşkesi kabul etmediklerini onlar kendilerine göre bir 10 maddelik yaklaşık bir deklarasyon yayınladılar. O deklarasyondakiler kabul olmadığı sürece bir ateşkesi kabul etmediğini ilettiler. Tabii dün birden çok açıklama sürekli böyle haberlere, bültenlere düşmeye başladı. Piyasa bir aşağı bir yukarı gerçekten sıkıntılı bir sürece girdi. Ciddi de maalesef yatırımcıları üzdü. Ee, Fakat bu ortamda bile biz yine temkinli ilerleyerek güzel işlemler alarak karlı bir gün kapattık. Karlı bir gün olarak kapattık. Özellikle Telegram grubunda verdiğim işlemleri oradaki arkadaşlar görmüşlerdir. İki tane güzel işlem yakaladık. Oralardan da iyi karlar elde ettik. Yani temel analiz kötü olsa bile, yani temel haber akışı kötü olsa bile teknikle de iyi karlar elde edebiliyoruz. Yani Telegram grubuma üye olursanız, kanalıma abone olursanız orada hem kendi gördüğüm fırsatları hem kendi ürettiğim indikatörlerin bana verdiği sinyalleri ücretsiz olarak paylaşıyorum. Yani ama sadece orada verebiliyorum arkadaşlar. Maalesef YouTube içerisinde bir fırsat gördüğüm zaman çok değerlendirme imkanım olmuyor. Hani yatırım tavsiyesi vermek e, çok da istemiyorum açıkçası ama orada Telegram'da yine bazı fırsatları gördüm ama değerlendirebiliyorum. YouTube'da sadece biraz teknik analiz gösteriyorum. En azından burada bile yani işlem yapacak arkadaşların belli bir bölgelere riayet ederek yine iyi karlar elde edebileceklerini düşünüyorum. Bugün dediğim gibi arkadaşlar önemli bir gün. Petrol ile ilgili özellikle altın tarafında, DXY tarafında neler olacak? Hepsine tek tek bakacağız. Bazı şeylerin artık netleşmesi gerekiyor. Çünkü piyasa artık çok yoruldu. Bütün piyasalar çok yoruldu. Yani yatırımcılar artık çok üzüldü. Bu sadece küçük yatırımcıyla da alakalı değil. Büyük yatırımcılar da burada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çünkü onlar da artık pozisyonlarını zararla kapamak zorunda kalıyorlar. Ya da işte yani zararda olan pozisyonlarını hedge etmek için başka o pozisyonları başka taraflardaki karda oldukları pozisyonları kapatıyorlar. Bu da tabii piyasaya olumsuz yönde etkileniyor. Çünkü yön tayin olmayan bir piyasada hiç kimse para kazanamaz arkadaşlar. Yani biz de kazanamayız, onlar da kazanamaz. Biz ne yapıyoruz? Daha temkinli ilerliyoruz. Küçük küçük alarak çıkıyoruz. En azından dediğim gibi ilerleyen günlerde piyasalar olumluya döndüğü zaman çok daha iyi karlılıklar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Gerçekten bu videoların belli bir kitleye hitap ettiğini görmek beni mutlu ediyor. Videoyu çekerken de ekstra motivasyonla bu koltuğun başına oturuyorum. Gerçekten diyorum bu ciddi bir zaman alıyor buradaki videoları çekmek. Çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyorum açıkçası. O arada da bu videoları çekerek sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Yani ulaştığını görmek güzel tabii ama hani belli bir kitlenin dışına çıkmadığı zaman, izlenim sayısı az olduğu zaman insanın biraz da motivasyonu açıkçası düşüyor. Burada iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Verdiğim analizlerin birçoğu tutuyor. Hani birçoğu gerçekten dediğim yerlerden dönüyor. Dediğim yerlerden bir şekilde işlemlere giriyoruz. Dediğim gibi Telegram kanalıma gelen arkadaşlar orada göreceklerdir. Yaptığımız analizlerin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu. Tabii %100 olma ihtimali yok. Ama şu anda gayet iyi bir yüzdeyle devam ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi bugün yine analizlerimize arkadaşlar DXY ile başlayacağız. Dolar endeksi görüyorsunuz arkadaşlar şu anda yükselen trendini benim günlerdir bahsettiğim buydu. Yükselen trendini aşağıya kırmış durumda arkadaşlar. Bakın. Alt tarafta bir de özellikle şu anda şu 200 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama var. Yani bu düşeni kırdıktan sonra benim açıkçası ilk beklentim alt tarafta bulunan 99-100 bölgesindeki hem order blok bölgesi hem de 200 günlük hareketli ortalamamızın bulunduğu bölge. Buraya kadar bir düşüş olabilir. Şayet dediğim gibi şu yükselen trendin altında bir 4 saatlik mum kapatması gerekiyor. Yani bizim indikatörlerimiz de şu anda down durumda. Yani düşüşe geçmiş. DXY tarafında strong bir iş vermiş durumda arkadaşlar. Yani piyasa artık yavaş yavaş dönüyor. Bu dediğim gibi hani piyasaya e,
Yani piyasaya salınan o FOMO haberleri de alakalı olabilir. Şu anda çünkü tam bir barış yapıldığı ile ilgili bir haber düşmedi. Çünkü her gün, her dakika başı daha doğrusu farklı bir haber düşüyor. Maalesef şu anda o haberle akışıyla ilerliyoruz biraz da. Şu an dedim teknik olarak, yani temelden bağımsız teknik olarak baktığımızda DXY yükselen trendini kırmış gibi görünüyor. Şu anda alt taraf içinde hala bant değerimiz var. Bu düşüş devam edebilir ama öncelikle dediğim gibi şu düşen trendin altında bir 4 saatlik mum kapatması gerekiyor. Şayet burada gelip de tekrardan trend içine gelirse maalesef bu fake hareket olarak kalır. Diğer emtialarda artık yavaş yavaş düşüşler tekrardan başlamaya devam eder. Altın tarafına bakalım. Altın tarafı olumlu arkadaşlar. Hep diyorum hani ara ara silkelemeler olsa da aşağı yukarı, ama altın böyle bir varlık maalesef. Yani hep diyorum 50 dolar düşüp 100 dolar çıkabiliyor bir anda. Yani 1-2 dakika içerisinde bu işlemi yapabiliyor. Şimdi altında alt tarafta arkadaşlar ilk order blok bölgemiz, bizi düşüşlerde tutan 4630 bölgesi. 4630 ile 4570 arası bizi tutacak bölge. Pardon, yanlış söyledim. 4590 ile 4550 arası ilk order bloğumuz arkadaşlar. Burası fiyat aşağı düştüğü zaman bizi tutacak bölge. Saatliğe de bakarsak keza yine aynı bölgeye denk geliyor. Dün de zaten buralara geldi. Bir şekilde destek aldı. Gitti. Şu anda burada yükselen trendimizi aşağı kırmıştı. Tekrardan onun içine girmeye çalışıyor. Bakın şu bölge. Birkaç tane fitil attı. Ama güzel olan kısa vadede şu anda EMA'ların üstünde. Bir saatlikte bakalım. Evet, bir saatlikte de güzel. EMA'larını yukarı kırmış durumda. Yani EMA'lar burada buna destek olacaktır. Teknik olarak şu anda altının yükselmemesi için hiçbir sebep yok arkadaşlar, açıkçası. İndikatörlerimiz olumlu. Bullish uyarılar veriyor bize. Yükseliş için hala kanalda yerimiz var. Sadece arkadaşlar üst tarafta şu anda bizim bu indikatörümüzün tepesi olan, ayrıyetten 4 saatte de 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarımız olan 4800 ile 4750 arası direnç olarak çalışacaktır arkadaşlar burası. Hani buralarda biraz temkinli olmak lazım. Dün de bahsettim. Yani şu 4850 Fibonacci'de 0.5 bölgesine denk geliyor. Ben şu şekilde çizersem daha rahat anlayacaksınız. Bakın şu bölge artık karanlık bir bölge. Yani burayı çok hacimli bir şekilde kırması gerekiyor ki yükseliş devam etsin. Yani buraya gelip bir süre oyalandıktan sonra tekrardan alt bandı deneyebilir. Ya da şu düşen trende, bakın şuradan bir düşen trendimiz var majörde. Buraya gelip bakın şöyle burayı kırıp burada oyalanıp tekrardan dener. Likidite alır, aşağı gelebilir ya da tekrardan gelir burayı dener. Buradan devam eder, bilemeyiz. Ama burada artık part ilerlememiz lazım. Yani fiyat şu bölgeye geldiği zaman artık kar satışlarımızı yapmalı. Fiyatın yönünü artık tayin etmesini beklemeliyiz. Yani bu demek değil ki fiyat buraya geldi hemen shortlayayım, yakarlar arkadaşlar. Yani buradan tek mumda sizi stop ederler. Gerek yok. Bence dediğim gibi burada beklemek en mantıklısı. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafı biraz daha altına göre, yani altından bir tık daha kötü, öyle söyleyeyim. Şu anda indikatörlerin bize verdiği uyarılarda. Şu anda bir alan içerisinde akümüle oluyor. Bakın şu gördüğünüz alt tarafta 70 dolar bandımız bizim destek olarak çalışıyor. Kısa vade EMA'larımızın üstünde tutulmaya çalışıyor ama hacim çok az. Öyle yüksek bir hacim yok şu anda gümüş tarafında. Üst tarafta da arkadaşlar ilk direnç bölgemiz, görüyorsunuz bulut alanımız olan 77 bölgeleri direnç olarak çalışacaktır. Brent tarafına bakalım. Bakın Brent tarafında ben günlerdir söylüyorum ama bana bazı yorumlar geliyor bu şekilde, hani petrol bu şekilde hani kapalıyken Hürmüz Boğazı petrolün düşmesini nasıl beklersin? Ben teknik olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani temelden bağımsız olarak ben günlerdir videolarımda bundan bahsediyorum. Bakın bir tepe yaptı. Özür dilerim, şunu kapatayım. Şuradan daha rahat. Dedim ki bakın bir tepe yaptı. Tekrardan yaptı, geçemedi. Bakın tepeler artık düşmeye başladı. Hani buralarda artık indikatörleri de bana verdiği uyarıda fiyatın artık yavaş yavaş gücünü kaybettiği ile alakalı. Bakın şu bölgede de zaten bizim indikatörlerimiz tepe yapmış durumda. Yani teknik olarak benim söylediğim şu anda Brent için yükseliş olması için
savaşın çok çok daha uzaması gerekiyor. Yani temelden çok kötü bir haber gelmesi lazım ki petrol tarafı artık buradan 113'lere, özür dilerim, 120'lere, 113'lere, 120'lere, 130'lara gidebilsin. Ama şu anda bu yok. Yani ne olur? Tekrardan gelir alt banda, direnç bandına, 93 direncine gelir, desteğine gelir, özür dilerim. Buradan alacağı güçle yukarıyı deneyebilir. Benim bahsettiğim şu anki alanda petrol tarafı direncine kaybetmeye başladı arkadaşlar. Yani hacim düşüyor. E, Hani bunun düşüşünün de için bir habere ihtiyacı var. Eğer ki bugün ateşkesle ilgili bir haber gelirse yani 79-78 bantlarını bile burada görebiliriz. Yani bundan emin olabilirsiniz. Onun için hani petrol yükseliyor bilmem ne, haberler kötü geliyor, petrolü longlayın falan diyen arkadaşları temkinli yaklaşmaya davet ediyorum açıkçası. Şimdi Britanya dolarına bakalım, Forex'e. Bunu birkaç gün önce vermiştim. Bakın şu bölgenin özellikle order blok olarak çalıştığını, hatta şu bölgelerden verdim. Buradan girecek arkadaşlar güzel karlılıklar elde edebildiğini söyledim. Şu anda da arkadaşlar 1.32-8 bölgelerine kadar geldi. Üst taraftaki direnç bandımız 1.33-3, 1.33-3, 1.33-4 bölgesi arkadaşlar direnç olarak çalışacaktır. Ayrıyetten şu bölge zaten bizim market yapısının 4 saatlikte değişeceği bölge. Yani bu bölgenin üzerine atarsa fiyat üst trend bandından sonra 1.34-8 bölgelerine çok hızlı bir gidiş seyri yapabilir. Çünkü uzun süren bir düşüş şeyi var, trendi var. Buradan artık fiyat toparlanmaya çalışıyor. Bakın dip yaptı. Daha yüksek bir dip yaptı. Artık fiyat yükselmeye çalışıyor. Şu dediğim gibi arkadaşlar şu bölgenin üzerinde 1.33-40 bölgelerin üzerinde de kaldığı sürece Britanya Pound'unda ben olumluyum. Daha yukarıları deneyeceğini düşünüyorum. Nasdaq tarafına bakarım. Nasdaq olumlu arkadaşlar. Şu destek bandına geldikten sonra bakın order bloğuna geldi. Order bloğundan aldığı destekle hacimle üst bantları şu anda deniyor. Bakın şurada bir düşen trendimiz var. Gördüğünüz gibi. Orası düşen trendimiz ayrı 24.400 bölgeleri ayrıyetten 200 günlük hareketli ortalamamızın da bulunduğu bölge arkadaşlar. Yani burası gerçekten değerli. Bakın daha önce fiyat bunun altına kırdıktan sonra hiçbir şekilde üstünde kalsa bile tekrardan aşağı. Bu 200 günlük hareketli ortalamamız her zaman bize Nasdaq tarafında direnç olarak çalışmış olarak görünüyor. Yani bunun üzerine atarsa 26.300 bölgeleri artık son direnç olarak çalışacak bölge. Buralara transit bir geçiş olabilir. Bu bölgeleri arkadaşlar aklınızda tutun. Grafiklerinize ekleyin. Ama şu anda özür dilerim. Bizim kendi indikatörlerim de şu anda açıkçası bu yükselişi desteklemiyor. Bir iş sinyaller veriyor. Ama verebilir indikatörler. Hani fiyatın yönüyle indikatörler bazen divergence edebiliyor. Bakacağız. Eğer ki şu trendin üstüne atarsa arkadaşlar Nasdaq tarafında da artık olumlu düşünebiliriz. Tabi bu dediğim gibi hep söylüyorum haber akışından temelden bağımsız. Gelelim USDT tarafına. Kripto. Kriptoda dün arkadaşlar hiç işlem açmazdım normalde. Dün birkaç tane işlem açtım açıkçası. Orada da güzel karlılıklar elde ettik. Ben Telegram grubundan arkadaşlara da verdim bu grup işlemleri. Özellikle Ethereum tarafında yaptığımız işlem yani nokta atışı geldi arkadaşlar. Yani nokta atışı onu da göstereceğim size. Şimdi USDT gördüğünüz gibi direnç bandından aldığı redle şu anda alt kanal bandını deniyor. Hala şu trendimizin altına kıramadık. Maalesef şuradan bir trend çıkar mı? Bakalım şuradan bir yükselen trend alabilir miyiz? Yani şurayı da baz alırsak evet alabiliriz bakın. Şu anda trend destek bandına gelmiş gibi görünüyor. İkinci desteği buradan almış. Buradan al destekte biraz da yükselmiş ama hareketli ortalamalar şu bölgede direnç olarak çalışmış. Bakın şu bölge. Buradan ret almış aşağı doğru gidiyor. 4 saatlikte de zaten şu anda artık bizim bulut indikatörümüz de kırmızı işareti vermiş. Yani piyasanın fiyatın düşüşünü desteklediğini gösteriyor. Bakacağız. Şu anda 4 saatlikte de zaten 200 günlük hareketli ortalamaların da üstünde. Bu olumsuz. Bazı indikatörlerin de artık buradan yukarıya dönüş verebileceğini gösteriyor.
Ama bu dediğim gibi anlık değişebiliyor. Şimdi temelde barış haberi gelir. Amerikan ben çekiliyorum dediği zaman da artık riskli varlıklara da burada para akışı olursa bu indikatörler bir anda dönebilir. Şu anda teknik olarak baktığımda dediğim gibi hala çok olumsuz değil USDT tarafı. Yani buradan tekrardan yukarıya dönüşler olabilir. Temkinli yaklaşmak gerekiyor. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin kanalın içine dün tekrardan girdi fakat oradan bir satış dalgası geldi. Tekrardan bir alt banda order bloğuna kadar geldi. Dün ben grafiklerde de verdim şu bölgeyi. Yani eğer ki şu bölgenin altında üstünde kalırsa işlem açarım dedim. Fakat geldi. Hareketli ortalama destek aldı. Birkaç kere şu hareketi yapınca açıkçası ben işleme çok girmek istemedim. Özellikle dediğim gibi çok daha volatil bir piyasa olduğu için tereddüt ettim, işlem almadım burada. Ama şu anda alt tarafta arkadaşlar bakın yani olumlu ilerliyor. Alt taraftaki order bloğumuz 67.000. Onun altındaki destek alanımız da ilk aşamada 65.900'ler olarak görünüyor arkadaşlar. İndikatörlerimiz şu anda bullish sinyaller veriyor. Fakat dediğim gibi buradan gün içerisinde gelecek haberlerle aşağı dönme ihtimali var mı? Hala var. Akşam haberlerini beklememiz lazım. Akşam haberleriyle beraber şu kanal içerisine tekrardan girip gün kapanışı yaparsa arkadaşlar 74.000 bölgelerine kadar hızlı bir ilerleme olabilir. Ethereum'a bakalım. Bakın Ethereum ile ilgili dün ben verdim şuradan arkadaşlar. Dedim ki üst tarafta direnç bandından bir likidite aldı. Buradan aşağı doğru süzülür. Kırdığı trendin retest yapabilir. İlk hedefimiz dedim 2130. İkinci hedefimiz de 2100 dolar bölgeleri dedim. Bakın oralara kadar geldi. Oralardan aldığı tepki şu anda tekrardan yukarıya doğru yavaş yavaş gidiyor. Tabii bu işlemleri ben burada size veremiyorum. Tekrardan söylüyorum. Telegram grubunda veriyorum arkadaşlar. Yani burada size ben buradan alın buradan satın diyemem. Burada size yapacağım sadece bölgeleri vermek. Ama Telegram grubunda daha net daha detaylı paylaşımlar açıkçası içimden geldiği gibi paylaşımlar yapabiliyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi indikatörler burada biraz karışık arkadaşlar. Çok olumlu sinyaller vermiyor. Yani hala reversal down olabilir. Yani buradan bir dönüş olabilir. O da dediğim gibi bugün haberleri bekleyeceğiz. Haberlerle beraber eğer ki Ethereum gelir de şöyle şu 2200 dolar bandının üstüne atarsa artık bunda da olumlu tarafa geçeriz. 2387 dolar direncine kadar pozisyonlarımızı taşırız. Ama öncelikle dediğim gibi şu 2200 bölgesinin üzerine atıp en azından bir 4 saat 8 saatlik mum kapanışı beklememiz gerekiyor. Diğer paritelerle de ilgili arkadaşlar gün içerisinde ben tekrardan çalışacağım. Özellikle Forex tarafında bir de birkaç tane kripto var öyle fırsat gördüğüm. Onlara bakacağım. Onlarla ilgili yapacağım çalışmaları gün içerisinde Telegram kanalından atacağım arkadaşlar. Sizler de Telegram kanalıma abone olarak oradaki benim analizlerimi görebilirsiniz. Benim gireceğim pozisyonları yani ben ne pozisyon alıyorsam açıkçası oraya da aynı pozisyonlarımı atıyorum. Beraber ortaklaşa güzel sizin fikirlerinizle benim orada gördüğüm tecrübemle beraber analiz ederek iyi karlılıklar edebileceğimizi düşünüyorum. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Ekstra benden istediğiniz bir analiz, bir parite varsa mesajlar bölümüne de yorumlar bölümüne de yazarsanız gün içerisinde dediğim gibi fırsat buldukça onlara da bakıp sizlere geri dönüş yapıyorum. Hepinize güzel günler diliyorum arkadaşlar. Umarım bugün artık bazı şeyler netleşir de bereketli güzel bir hafta geçiririz. Kendinize iyi bakın.